Nehrin akıntısına bırakılmış bir sepet. Sepetin içinde Sümer ülkesinde Sümerli olmayan kimsesiz bir bebek. Bu bebek dünyanın ilk imparatoru olarak tarihin akışını değiştirecek Sargon'dan başkası değil. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yükselen Akatlı Sargon'un olağanüstü yolculuğunu ve onun kurduğu imparatorluğun tarihin akışını nasıl değiştirdiğine birlikte tanıklık edeceğiz. Uzun yüzlü, siyah saçlı, siyah gözlü ve uzun kafalı Bedeviler olarak tabir edilen Sami halklarından pek çok kavim anayurtları Arabistan'dan kuzeye doğru çıkarak özellikle Mezopotamya bölgesine göç etmiştir. Bu göçlerin ilki M.Ö. 3000'li yılların başında Akatlılar tarafından yapıldı. Akatlılar Sümerlilere egemen olana kadar Sümer kültürünü özümseyerek bu kültüre katkıda bulunmuştur. Çivi yazısını özümsemişler, kendi dillerine adapte etmişler. Oluşturulan Akatça dili M.Ö. 1000'li yıllara kadar kullanılmıştır. Sümer kentleri arasında güç yarışı ve çekişme neredeyse her daim var olduğundan Sümerliler güç kaybederken Akatlılar gitgide güç kazanmışlardır. Akatlılar ilk olarak hayvancılıkla uğraşmışlar. Bunun dışında ücretli askerlik, katiplik gibi işler yaparak Sümer kentlerinde önemli konumlara yükselmeyi başarmışlardır. Hem sayıca hem de siyasi olarak nüfuslarını arttırıyorlardı. Bir gün Akkad yazgısını değiştirecek bir kişi tarih sahnesine çıktı. Ona Sargon diyorlardı. Sargon'un ağzından yazılmış doğum efsanesinin anlatıldığı tablet, kralın doğumu, gençliği, krallığa yükselişi ve kahramanlığı hakkında bilgi vermektedir. Sargon'un annesi rahibeydi. Babasını ise hiç tanımamıştır. Amcası yaylalarda yaşardı. Sargon'un memleketi Fırat Nehri'nin kıyısındaki Azu Piranu'dur. Bir gün annesi Sargon'u gizlice doğurdu. Sonra onu bir sepete koydu ve nehre attı. Nehir akıntısı ile sürüklenirken Akki adında bir bahçıvan onu buldu. Evlatlık oğlu olarak aldı. Sargon'u da bahçıvan olarak yetiştirdi. Esasında Sargon soylu biri değildi. Normal bir hayat sürerse bir gün yönetici olmayacaktı. Sargon hala bahçıvanken savaş tanrısı İştar ona aşık oldu. Sargon hakkındaki bu destansı anlatımın amacı özellikle sonradan yönetime hakim olan kişilerin, yani Sargon'un hakimiyetini meşru bir zemine bağlama amacından ibarettir. Sargon'un bu denli büyük bir gücü bunca zaman elinde tutabilmesinin ana sebeplerinden biri olarak İştar'ın ona aşık olması olarak görülmüştür. Kraliyet saraylarında kadeh taşıyıcı adı verilen, kraliyet masasına içki servis etme görevi olan yüksek bir memur pozisyonu vardı. Bu kişi zehirlenmeyi ve entrikaları önlemek için içkiyi önce kendi içerdi. Bu unvanı taşıyan kişiler çok güvenilir insanlardı. Ayrıca sürekli olarak hükümdarın etrafında olduğundan çoğu olaydan haberi olur, genellikle de kendisine danışılırdı. Bir kısım parçaları hayatta kalan Sümer efsanesine göre bilinmeyen nedenlerle bir gün bir rüya sonrası Sargon, Ur-Zababa isimli kişi hükümdarı tarafından kadeh taşıyıcı olarak atanır. Bundan sonra Ur-Zababa başka bir rüya daha görür. Rüyasında Tanrıça Inanna'nın Sargon'a lütuf verdiği, kendisini ise bir kan nehrinde boğduğunu görmüştür. Bu durum Ur-Zababa'yı derinden korkutur. Bunun üzerine Ur-Zababa, başdemirci Beliştikal'e Sargon'u öldürmesini emreder. Ancak Tanrıça Inanna müdahale ederek bunu engeller. Fakat Ur-Zababa'nın korkusu geçmemiştir. Ur-Zababa, Sargon'un yükselişini tehlikeli bulduğu için bir anlaşma metni götürme bahanesiyle onu rakibi Uruk kralı Lugal-Zegesi'ye göndermiştir. Ancak mektupta mektubu getiren elçinin öldürülmesi gerektiği yazdığını fark eden Sargon, Ur-Zababa'ya karşı hareket ederek yönetimi ele geçirmiştir. Sargon'un nasıl kral olduğunu anlatan kısımlar ise kayıptır. Sargon'un ilk hedefi Sümer'de egemen güç olan Uruk kralı Lugal-Zegesi'ydi. Sargon sürpriz bir saldırı ile Uruk'a saldırdı. Şehri ciddi bir direniş yaşanmadan aldı ve duvarlarını yıktırdı. Görünen o ki Uruk şehri savunanları desteğe gelen takviyelerle birleşmek için şehirden ayrılmışlardı. Sargon peşlerini bırakmadı. İki ordu birbirine girdi.
Savaş sonucunda Uruk kralı Lugal-Zegesi çok büyük bir hezimete uğradı. Lugal-Zegesi tutsak düşmüştü. Sargon, Lugal-Zegesi'yi boyundurağa vurarak Nippur kapılarına getirdi. Sargon sonra Ura, ondan sonra da Lagash kentinden Basra körfezi kıyılarına kadar uzanan Eninmar'a saldırarak ele geçirdi. Zaferlerin anısına düzenlenen bir ritüel töreniyle silahlarını Basra körfezinin sularında yıkadı. Dönüş yolunda Lugal-Zegesi'nin kalelerinden olan Umma'ya saldırarak duvarlarını yıktırdı. Böylece Güney Sümer'in fethini tamamladı. Bunun ardından batıya ve kuzeye yönelerek Mari, Jarmitu ve Sedir Ormanı ile Gümüş Dağı yani Amonos ve Torostra dağlarına kadar karşısına çıkan herkese boyun eğdirdi. Yukarı denizden yani Akdeniz'den aşağı denize yani Basra körfezine kadar hüküm sürdü. Sargon bundan sonra Sümer'in doğusuna çıktığı seferde Elamları ve komşularını yenerek onlara boyun eğdirdi. Bu krallar Sargon'un vassalı oldular. Akatlı tüccarlar Anadolu'da zulme uğramaktaydı. Bunun üzerine Sargon savaşçılarına Anadolu'ya bir sefer düzenleyerek buradaki ana şehir olan Purushanda'yı fethetme niyetini açıklar. Savaşçılar bu fikre karşı isteksizdir. Çünkü seferin büyük mesafeler, zorluklar ve belirsizlikler barındıracağını öngörmektedirler. Ancak Sargon, Tanrıça İştar'ın kehanetini aldığını, zafer kazanacaklarını vaat ederek ordusunu cesaretlendirir. Ordunun yolculuğu çok zorlu geçer. Bu sırada Purushanda kralı Nurdagan ise çok uzak bir mesafede olmalarının onları koruyacağı düşüncesinde çok emindi. Fakat Sargon bilinen dünyanın uzak bir köşesinde olan şehre ulaştı ve Nurdagan'ı mağlup etti. Purushanda'nın yeri günümüzde arkeolojik olarak bilinmemektedir. Fakat çoğunluk Aksaray'da bulunan Acem Höyük'ün olduğunu düşünmektedir. Sargon'un başarısı sadece askeri değildi. İzlediği politikalar da oldukça başarılıydı. Sargon ticarete çok önem vermiştir. Ticaret sayesinde Mezopotamya'nın ekonomisi ve siyasi gücü büyümüştür. Sargon'un Purushanda'ya gerçekleştirdiği sefer her ne kadar tüccarların yardım talebi doğrultusunda düzenlenmiş olsa da bu seferin asıl amacı iktisadidir. Sargon sefer sonunda hem kendi ülkesinde bulunmayan ürünleri Anadolu'dan temin etmiş hem de ticari faaliyetin devamlılığını sağlamış olmalıdır. Ayrıyetten Anadolu, Mezopotamya için önemli bir gümüş kaynağıydı ve bu nedenle Sargon için cazip bir yağma kaynağı olabilirdi. Sargon'un saltanatının son dönemlerinde neredeyse bütün Sümer şehirleri ona karşı ayaklandılar. Sargon'u Akkad'da kuşattılar. Fakat Sargon pes etmedi, onları yendi. Sonra Sargon isyankar Subartu ülkesine de saldırdı. Onlar da boyun eğdiler. Sargon böylece isyanı bastırmış oldu. Sargon 34 adet savaş yapmış ve bu savaşlarda başarılı olmuştur. Bu başarılar neticesinde Sargon, dört bir yanın kralı ünvanı ile anılmıştır. Sargon bu kadar geniş bir imparatorluğu denetim altında tutmak için kilit konumda bulunan birçok ileri karakola askeri garnizonlar yerleştirdi. Sümer kentlerinde sadakati sağlayabilmek adına Sami kökenli yöneticiler atadı. Ayrıca garnizonları da Sami kökenli askerler ile doldurdu. Sargon'un resmi görevlileriyle askerlerden oluşan geniş saray erkanı 5400 kişinin her gün kendisinin önünde ekmek yemesiyle övünüyordu. Kimi tarihçiler bu kalabalığı ilk profesyonel orduya yormuşlardır. İşten pek uzak olmayan bir yerde Agade kentini kurdu. Kısa bir süre içinde Agade, şehirlerin en varlıklısı haline geldi. Şehire dünyanın dört bir köşesinden armağanlar ve bağışlar getiriliyor. Rıhtımına Hindistan, Mısır ve Etiyopya gibi uzak diyarlardan gelen tekneler yanaşıyordu. Agade şehrinde oturanların çoğu, büyük olasılıkla Sargon'a kan ve dil bağıyla bağlı Samilerden oluşuyordu. Akkad sözcüğünün günümüzde genel olarak Mezopotamya Samilerini belirtir hale gelmiş olmasının nedeni, Agade'nin ismi, daha doğrusu bu ismin İncil'deki karşılığı olan Akkad'tır. Sargon, kızı Enheduanna'yı Ur şehrinde bulunan en önemli tapınakta Ay Tanrısı Nanna'nın baş rahibesi görevine atadı. Kızına Akkad ile Sümer dinleri arasındaki bağları güçlendirerek Sümer'e istikrar getirmesi gibi çok ciddi bir görev yüklemişti.
Böylece oldukça saygı duyulan başrahibe göreviyle Sümer geçmişi Akkad Hanedanı'yla harmanlanacaktı. Böylece Akkad Hanedanı dini otoriteyi de eline alıyordu. Enheduan da dünyada ismi bilinen ilk yazardır. En çok bilinen eserleri Büyük Yürekli Efendi, İnanna'nın yüceltilmesi ve Korkunç Güçlerin Tanrıçasıdır. Bu üç ilahi de Tanrıça İnanna'ya adanmıştır. Sümer tanrısı İnanna ile ilişkilendirilen inanç ve ritüeller Akkad tanrısı İştar ile eşlendi. Halk için tanrılar yeniden tanımlanarak inanç birliği oluşturuldu. Sargon, ölümünden sonra 2000 yıl boyunca Mezopotamya hükümdarlarının yol göstericisi oldu. Dünyanın ilk imparatorluğunu kurdu. Bu imparatorluğun sınırları bilinen dünyanın neredeyse tamamını kapsıyordu. Ondan sonra gelen hükümdarlar kendilerini Sargon'un mirasçısı olarak lanse ederek meşruiyet kazanmak istediler. M.Ö. 2280-2270 yılları civarında Sargon öldükten sonra yerine oğlu Rimuş geçti. Saltanatı 9 sene sürmüştür. Rimuş, saltanatının ilk yıllarında Sümer şehirlerinin toplu isyanıyla karşı karşıya kalmıştı. Otoritesi sorgulanıyordu. Fakat Rimuş bu sınava karşı adeta sınav kağıdını yırtarak karşılık verdi. Kendisini isyan eden şehirleri ve liderleri birbiriyle ele geçirdi. Büyük Sümer şehirlerinin çoğunu yıktı. Sümer nüfusunun çoğunu kaybetmişti. Rimuş, imparatorluğu tekrardan birleştirdikten sonra tekrardan Elam ve Farhaşi üzerine başarılı seferler düzenledi. Seferlerden çok sayıda yağmalanmış eserle dönüldü. Ayrıca Elam şehirleri Akkadlı yöneticiler tarafından yönetilmeye başlandı. Bu savaşta Indus Vadisi askerlerinin de savaştığı anlatılır. Rimuş, babası tarafından göreve getirilen kız kardeşi Enheduenna'yı bilinmeyen bir nedenden dolayı görevinden almıştı. Acımasızlığı ve askeri başarıları öne çıkan, kendi aile fertleri arasında bile çok da sevilmeyen Rimuş bir suikast sonucu öldürüldü. Rimuş'un yerine kardeşi Maniştuşu geçti. Maniştuşu isyanlardan temizlenmiş bir imparatorluk devir aldığı için ülkeler arası gelişmelere odaklandı. Büyük bir donanma kurarak kendisine karşı ittifak kuran 32 hükümdar ile Basra Körfezi'nde savaştı ve onları yendi. Onların şehirlerini ve gümüş madenlerini yağmalayarak büyük bir zenginlik elde etti. Ara ara Basra Körfezi boyunca başka seferler de düzenledi. Ayrıca Elam'a sefer düzenleyerek Anşan şehrini ele geçirdi. Dicle Nehri'ne donanma göndererek 37 farklı ulusla ticaret yaptı. M.Ö. 2225 yılları civarında saray mensupları tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. Yerine oğlu Naram-Sin geçti. Naram-Sin, Sargon'un torunu oluyordu. İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştırdı. Sargon'dan sonraki en ünlü Akkad hükümdarıydı. O da saltanatının ilk yıllarında büyük çaplı bir Sümer isyan hareketiyle sınav verecekti. Bu isyana Büyük İsyan denmiştir. Dört bir tarafta isyanlar çıkmıştı. Bağımsızlık mücadelesi için şehir devletleri, dağ halkları birleşmişti. Naram-Sin bir sene içinde 9 adet zafer kazanarak Büyük İsyanı bastırdı. Naram-Sin kendini tanrı ilan etti. Belgeleri Akkad tanrısı olarak imzalayıp mühürlüyordu. Son derece kendine güvenen, kibirli ve gururlu bir hükümdardı. Naram-Sin, Elam'daki Akkad egemenliğini tekrardan sağladı. Bazı şehirlerde dostluk anlaşması imzaladı. Susa'ya çok sayıda bina yaptırdı. Kuzeyde ise Armon'un ve Ebla'yı fethetti. Toros ve Zagros dağlarındaki kabileleri yenerek imparatorluğu genişletti. Diyarbakır şehrinin yakınlarına zafer anıtı diktirdi. Özellikle Lulubilere karşı Zagros dağlarında kazandığı zaferin dikili taşı oldukça dikkati çeker. Fakat Naram-Sin tanrıların lanetini de kazanmıştı. Nippur'daki Enlil tapınağını yağmalaması Tanrı Enlil'i çok sinirlendirmişti. Enlil, Gotileri dağlardan çağırarak Mezopotamya'ya kıtlık, veba ve ölüm getirir. Ticaret ve tarım sisteminin sekteye uğramasıyla birlikte büyük bir alım gücü sıkıntısı baş gösterdi. 8 tanrı bir araya gelerek Sümer'in geri kalanının kurtulması için Akkad şehrinin yok edilmesini emretti. Akkad'ın laneti, Ekor'un intikamı alındı isimli şiir, daha sonra Akkad'ın başına gelenleri bu şekilde anlatıyordu.
Naram-Sin muhtemel doğal sebeplerden öldü. Yerine Nippur valisi olarak görev alan oğlu Şer-Kali Şarri geçti. Akkad geleneklerine göre yeni hükümdar tahta geçtikten kısa bir süre sonra büyük kült merkezini ziyaret ettiği kraliyet gezisi düzenlerdi. Şer-Kali Şarri de 6 ay boyunca kraliyet gezisi düzenledi. Yolculuk esnasında çok sayıda kraliyet hediyesi dağıtmış, güç gösterisi olarak da en az 5 adet generali kendisine eşlik etmişti. Enlil'in Ekur Tapınağı'nın bakımını yaptı. Yeni tapınakları inşa etti. Elam, Guti ve Amoriler ile klasikleşmiş olan çarpışmalar haricinde genelde saltanatı barışçıl geçmişti. Fakat Gutiler giderek güçleniyordu. Adap şehrini başkentleri yapmışlardı. Şar-Kalli Şari'nin yaklaşık M.Ö. 2193'teki ölümünden sonra bölge anarşiye sürüklenmiştir. Bu dönemde hiçbir hükümdar uzun süreli bir hakimiyet kuramamıştır. Bu anarşiye Dudu son verdi. Dudu, M.Ö. 2189-2169 yılları arasında 21 yıl hüküm sürmüştür. Akkad küçülüyor ve güç kaybediyordu. Dudu'nun oğlu Şuturul son Akkadlı hükümdar olacaktı. Kiş, Tutup, Nimbur gibi bazı Sümer kentlerine hakimdi. Sümer Kral Listesi'ne göre Gutiler tarafından zayıflatılmış Akkad İmparatorluğunu Uruk Kralı Orningin yıkıyor ve kısa ömürlü olacak Uruk'un 4. hanedanlığını kuruyor. Listeye göre Gutiler bu hanedanlığa son vererek krallığı ele geçiriyorlar. Gutilerin kökenleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Halklarında doğruluğu şüpheli bazı eserlerden başka bilgi veren bir içerik yoktur. Dillerinin bölgedeki diğer diller ile ilişkisi yoktur. Gutiler, Doğu Toroslar ile Zagros dağları arasındaki bölgede yaşamışlardır. Kuzeyde Subartu, güneyde ise Elam ülkesi ile çevrililerdi. Gutiler, göçebe, yarı göçebe şeklinde kabileler halinde yaşamaktaydılar. Dağlık bölgelerdeki sert savaşçılardı. Bu yapıları nedeniyle tamamen mağlup edilemediler. Fakat aralarında büyük birlik de ortaya koyamadılar. Akkad büyüdükçe kontrolünde oldukça zorlanılan ve ekonomik olarak verimsiz bir yer haline gelmeye başladı. Akkad büyüdükçe kendini yok etmeye başlamıştı. Bu ekonomik zayıflık ve huzursuzluk döneminde Gutiler dağlardan inerek Akkad'ı istila etti. İmparatorluk geri dönüş olmayacak şekilde çöküş dönemine girerek tarih sayfalarından silindi. İmparatorluk ortalama 180 yıl ayakta kalmıştı. Akkadlı Sargon ve onun soyundan gelen hükümdarlar yalnızca fetihleriyle değil, tarihin ilk merkezi yönetim modelini kurarak şehir devletlerinden güçlü, merkezi devletlere geçişin yolunu açtılar. Gücü, cesareti ve liderliğiyle bir dönemin simgesi haline gelen Sargon, binlerce yıl sonra bile insanlık tarihine ilham vermeye devam ediyor. Onların izleri Mezopotamya'nın topraklarında kaybolmuş olabilir. Ancak bıraktığı miras medeniyetin temellerinde hala yaşamaya devam ediyor.